Kediniz aniden tısladı mı? Hiçbir şey yapmadığınızı düşündüğünüz halde sizi uyardı mı? O zaman bu videoda anlatacağımız 5 gizli sebepten biri mutlaka geçerli. Ve emin olun, özellikle 3. sebep çoğu kişinin hiç fark etmediği bir detay. Tıslama. Kulağa agresif geliyor ama aslında bir dil bu. Kedilerin benden uzak dur dediği, sessiz bir uyarı sistemi. Bir tür kedice megafon. Ama neden tıslarlar? Hadi birlikte anlayalım. Korku ve savunma içgüdüsü. İlk sebep, en yaygın olanı, korku. Bir kedi tısladığında çoğu zaman saldırmak istemez. Sadece korkmuştur. Kendini tehdit altında hisseder ve dur, yaklaşma demek ister. Yani tıslama bir savunma mekanizmasıdır. Bu, sokaktan yeni gelen kedilerde, veteriner ziyaretlerinde ya da yüksek sesli ortamlarda sık görülür. Tıslamayı agresyon değil, kendini koruma olarak okumak gerekir. Eğer kediniz tıslıyorsa, onun alanına biraz mesafe tanıyın. Sakin, yavaş hareketlerle yaklaşın. Onu korkutan nesneyi veya kişiyi ortamdan uzaklaştırın. Kedinizin size güveni yeniden oturacaktır. Acı veya fiziksel rahatsızlık. İkinci sebep, ağrı. Kediler acı çektiklerinde bunu saklamaya meyillidir. Ama bazen dokunduğunuzda aniden tıslamaları vücudunda bir rahatsızlık olduğunu gösterebilir. Örneğin artrit, diş ağrısı, kulak enfeksiyonu veya karın hassasiyeti gibi durumlarda bu tepkiyi verirler. Bu tıslama, oraya dokunma, canım acıyor anlamına gelir. Eğer kediniz normalde sevilmeyi seven bir kedi olup aniden tıslamaya başladıysa, veteriner kontrolü şarttır. Bu basit bir davranış değil, bir yardım çağrısı olabilir. Bölge koruma dürtüsü. Gelelim 3. ve en az bilinen sebebe, alan koruma içgüdüsü. Kediler son derece bölgeci hayvanlardır. Evde yeni bir kedi, başka bir hayvan ya da hatta yeni bir eşya bile bu içgüdüyü tetikleyebilir. Tıslama burada bir sınır çizme eylemidir. Bu benim alanım. Kokuma dokunma. Kediler bu mesajı hem diğer kedilere hem de insanlara verir. Bu durum özellikle çok kedili evlerde sık yaşanır. Yeni gelen kediyi hemen kabul etmemesi doğaldır. Yavaş tanıştırmalar, ayrı mama ve tuvalet alanları bu süreci kolaylaştırır. Ve zamanla tıslamalar yerini kabullenmeye bırakır. Sosyalleşme eksikliği. 4. sebep, erken dönemde sosyalleşme eksikliği. Bir kedi yavruyken insanlarla ya da diğer hayvanlarla yeterince güvenli temas kurmadıysa, yetişkinliğinde her yeni temas onda stres yaratır. Tıslama, o stresin dışa vurumudur. Bu kediler aniden dokunulduğunda veya köşeye sıkıştığında hemen tıslar. Aslında beni anlamıyorsun demeye çalışır. Burada sabır çok önemlidir. Zorla sevmeye çalışmak, güven inşasını tamamen bozar. Onun temposuna saygı gösterin. Zamanla tıslamalar yerine mırlamalar gelecektir. Geçmiş travmalar. 5. ve en dokunaklı sebep geçmiş travmalar. Sokakta kötü muamele görmüş, bağırılmış, kovalanmış veya zarar görmüş bir kedi geçmişteki korkularını taşır ve her benzer durumda savunmaya geçer. Bu tür kedilerde tıslama bir flashback gibidir. Geçmişin yankısıdır. O an için sizinle değil, anısıyla konuşur. Bu durumda yapılacak en doğru şey güveni yeniden inşa etmektir. Ses tonunuzu yumuşatın. Onun sınırlarını zorlamayın. Küçük jestlerle, sabırla, sevgiyle ilerleyin. Unutmayın, travmalı kedilerde iyileşme bir süreçtir ama imkansız değildir. Ne yapmalısınız? Kediniz tısladığında onu cezalandırmayın. Bu sadece korkusunu büyütür. Onun yerine neden tısladığını anlamaya çalışın. Korku mu, ağrı mı, yoksa sadece alanını mı savunuyor? Kedinizin vücut diline dikkat edin. Kuyruk pozisyonu, kulak hareketi, göz bebekleri, hepsi size bir şey anlatır. Tıslamayı dinleyin. Çünkü o ses bir kavgadan çok bir iletişim biçimidir. Ve bazen bir kedi tısladığında aslında sadece lütfen bana biraz zaman ver demek istiyordur. Kediniz hangi durumlarda tıslıyor? Yorumlarda paylaşın bakalım en çok hangi sebep karşımıza çıkacak. Ve unutmayın, her tıslama bir mesajdır. Dinlemeyi bilen sahipler kedileriyle gerçek bir bağ kurar. Kedi davranışları hakkında daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, patili günler.